Arkadaşlar önce kopya kağıdı kullanarak kuşlarımı mukavvamın üzerine aktarıyorum. Kesiyoruz arkadaşlar. Şu an kullandığım beyaz tutkal. Beyaz tutkalı güzelce bir fırça yardımıyla sürüyorum kestiğim mukavvaların üzerine ve folyo yerleştiriyorum. Folyo yerleştirmemdeki amaç üzerine kullanacağım hamurun daha çabuk kurumasını sağlıyor ve ekonomi sağlıyor tabii. Yaprakları oluşturmak için de Bristol karton dediğimiz bir karton kullanıyorum. Atık da olabilir tabii, aynı kalınlıkta atık karton da olabilir. Arkadaşlar yapraklarımı Bristol karton dediğimiz ince bir kartondan yapıyoruz. Çok da ince değil. Kırtasiyelere sorarsanız Bristol karton size verirler. Veya aynı şekilde aynı kalınlıkta evinizde atık kartonlar da olabilir. Bunun üzerine ahşap tutkalı ve akrilik boyayı karıştırarak gelişigüzel sürdüm. Kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra arkalarını da aynı şekilde boyadım. Tekrar kuruttum. Bu arada çiçeğimin içinde, resmimin içinde kırmızı bir çiçeğim vardı. O kırmızı çiçeği de böyle pratik olsun diye kağıtlarla uğraşmak istemedim. Bu şekilde yaptım. Artı, ay yetişemiyorum. Çok hızlandırmışım videoyu. İnanamıyorum. Arkadaşlar birazdan bu yaprakları nasıl yaptığımı size göstereceğim. Önünü arkasını boyadığım kartonlarımı kuruttum. Bu Eva kağıdı arkadaşlar. Kağıt rölyefte de biz bunu kullanıyoruz. Modellemek için kartonları, kağıt rölyeften kestiğimiz parçaları. Kağıt rölyef nedir derseniz bunu size gerçi bilenler biliyor, yapıyor insanlar. Çok insan yapıyor. Onun da videosunu ileride çekeceğim. Bu şekilde arkadaşlar yapraklarımı modelledim. Alttaki Eva bastırarak kartonu modelleme işine yarıyor. Daha kalını kullanılır normalde ama bu da işimi gördü benim. Evet arkadaşlar, o kadar bastırıyorum ki gördüğünüz gibi kalemin ucunu bile kırdım. Şu müziği de biraz değiştirmek istiyorum. Evet, biraz daha iyi. Arkadaşlar bu yaprakları en son bir daha boyadıktan sonra tabii vernikliyoruz ve vernikledikten sonra çok kalıcı oluyor uzun süre. Bu arada boyamayla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum bilmeyenler için. Kesinlikle tek renk boyamıyoruz arkadaşlar. Mesela yeşil boyayacaksak 3 renk yeşili alıyorum. Karıştırarak boyuyorum. Kuşumun da tekini yaptım. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu müziğe müdahale ettikten sonra tabii çok gerdi beni. Beethoven beni gerdi. Arkadaşlar bu hazır hamur. Kırtasiyeden aldığım. Fakat içine ıslak mendil koyuyorum. Kurumasını engellemek için tabii naylon poşete de koyuyorum, o ayrı, ama içine ıslak pamuk veya ıslak mendil koyarsanız hamurunuz aynı kıvamda çok uzun zaman kalır.
Arkadaşlar bu hamuru modelleyebilmek için tabi modelaj setleri var ama şu an elimde yok. Ödünç verdim, geri gelmedi. Çok sinirliyim ama tırnak aletiyle modelaj yapıyorum. Neyse ki idare etti. Arkadaşlar bu hamurun modellemek için, bu hamuru modelleyebilmek için kesinlikle su kullanmanız gerekiyor. Bu soğuk porselen hamurundan farklı bir hamur. Kağıt hamuruna benziyor. Aslında bu hazır hamur. Havayla kuruyan hamur diye isteyeceksiniz. Kırtasiye'den. Markasını da veririm ama reklam yapmak istemiyorum bedavadan. Parasını verirlerse bir düşünürüm. Çünkü aslında memnunum ben bundan. Bu hamurdan. Çünkü kuruduktan sonra zımpara da yapılabiliyor. Yalnız kurumasına müsaade etmemek için ya sprey bulundurun yanınızda ya da benim yaptığım gibi fırçayla ıslatarak da kurumasına engel olabilirsiniz. Neden kurumasını istemiyorum? Çünkü daha modelajım bitmedi. Bittikten sonra tabii ki kurusun. Bu hamur çatlama da yapmıyor arkadaşlar. Bazı hamurlar var. Kil herhalde o, tam bilmiyorum. Çatlama yapıyor. Hamurun markasını sorarsanız yorumlara yazabilirim. O zaman reklama girmez. Suyla müdahale ediyoruz arkadaşlar. Üzerine ekleme de yapabiliyoruz. Az önce yaptım, fark ettiyseniz. Kafasında bir boşluk oluşmuştu. Bir parça koyarak ekleme yapabiliyoruz. Tabi ekledikten sonra üzerinden düzlemeniz gerekiyor. Gözü de böyle ayrı parçayla yaptım. Biraz kapatacağım ben bu müziği. Yok, kapatamadım. En iyisi ben bu dublajı durdurup başka müzikler bulmaya çalışayım. Arkadaşlar böyle çatlak olabilir ilk etapta da, yani kurumadan önce, yani yerine koyarken. Orada da arkadaşlar bu şekilde üzerine düzleyebiliyoruz. Soğuk porselen hamuru değil arkadaşlar bu. Soğuk porselen hamurunu suyla modelleyemezsiniz. Çok zor olur. Kıvamını kaybeder. Bu kuşun göğsündeki tüylerin havasını versin diye de fırçayla bir müdahale ettim. Şimdi resimde gördüğümüz dalları yapacağız. Bunu da herhangi bir kağıttan, defter kağıdından bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimdeki kağıttan olması gerekmiyor. Bunu da güzelce tutkallayıp kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra tekrar üstüne tutkal sürdüm. Orayı çekmeyi unutmuşum. Tutkallarken hatta biraz da yapraklarda yaptım. Boyama işlemini de yaptım. Evet, kuş da kurudu. Gördüğünüz gibi ince zımparayla üstünden müdahale edebiliyorum rahatça. Çünkü buna uygun bir hamur. Soğuk porselen hamuru olsaydı bunu yapamazdım. Bu arada kasamı da yapacağım. Çünkü bunun kuruması, şu an yapacağım işlemin kuruması biraz uzun sürüyor. Vakit kazanmak istiyorum. Konudan konuya atlamış gibi oluyorum ama hepsini birleştirdiğimizde bütünlük sağlayacağız. Ama şimdi kuruma süreleri olduğu için arkadaşlar mecburen biri kururken birini yapıyorum. Arkadaşlar bu akvaryum kumu mu bilmiyorum, işte satılıyor.
bir yerlerde, 1 milyoncularda falan da satılıyor. Ama normal kum da kullanabilirsiniz. Beyaz tutkalla karıştırdım. Sadece kum ve tutkal var şu an. Kasaya uyguladığım şey tutkal. Tabii belli bir kıvam tutturdum. Böyle akmasını istemiyorum. Böyle parça parça koyabileceğim kıvama getirdim. Balkonuma attım. Orada zaten dalda yapmıştım. Kuruyordu. Orada güneşte kuruyacak, bir yaklaşık 2 saat gibi bir süre kuruyacak. Tabii ortaya çıkmaya başladı artık 3 boyutlu tablomuz. Umarım buraya kadar izleyenler sıkılmamıştır. Biraz müzikle baymış olabilirim. Ama şimdi telif hakkı olduğu için müziklerde YouTube her müziği kabul etmiyor. O yüzden klasik müzik kullanıyorum. Zaten klasik müzik seviyorum ama tabii bir dakika. Neyse bu müzik böyle kalsın. Bu arada Momiş'im her zaman yanımda. En büyük destekçim. Birazcık bu tukan kuşlarının özelliği gagalarının çok renkli olması, canlı renkleri olması. Aslında size bilgi vermek için keşke araştırsaydım. Kesin bunun da bir sebebi vardır. Doğada hiçbir şey sebepsiz değil. Ama bilemiyorum şu an. Çok merak ederseniz Google amcaya sorabilirsiniz. Arkadaşlar içine yaptığımız kabartma diyeyim. Kasanın içine yaptığımız kumlu kabartmamız dokulu. Üstünü boyuyoruz. Yine birkaç renk kullandım. Birkaç ton daha doğrusu kullandım. Yeşilin tonları ve sarı. Kurumasını bekleyeceğim. Bu da yaklaşık 1 saatte falan kurudu. Çünkü çok fazla boya kullandım üstünden içine işlemesi için. Şu anda açık renkli üstlerini ışıklandırıyorum. Çeşitli yerlerine içine işlemeden. Bunu da nasıl yapıyorum? Bozuk bir fırçam var arkadaşlar. Bozulan böyle fırçalarınızı atmayın. Çok işe yarıyor. Arkadaşlar kasa görüyorsunuz MDF'den yapılmış. Ben bunu biraz doğal ahşaba döndürmek istiyorum. Tabii doğal ahşap olsaydı daha güzel olacaktı ama biz de bu şekilde müdahale ederek biraz doğallaştıracağız. Bu arada bu da benim polimer tutkalım. Boncuk tutkalı boncuk boya kutusuna koydum. İnce ucu şey. Ay çok hızlı çekmişim ya. Konuşamıyorum, yetişemiyorum. Neyse kurudu üstüne yaptığım müdahale. Ay kendime kızıyorum şu anda ama tabii her yaptığımı çekseydim zaten ben bunu 3 günde yaptığıma göre demek ki 48 saatlik en az bir video olması gerekiyordu. Üstten boyuyorum. Biraz da içlerine de hafif hafif dışına vurduğum boyadan içlerine de vurdum. Arkadaşlar bu yaptığımız 3 boyutlu tabloyu normalde götürüp çerçeveciye de çerçevelettirebilirsiniz. Ama tabii ben o işlere girmiyorum. Belki zamanı gelince şu an elimde bunlardan yani bu tarz rölyef olarak bir 10-15 tane birikti. Belki ileride sergi açma imkanım olur. O zaman belki başka çerçeve yapabilirim. Normal çerçeveciye gidip. Bu arada gördüğünüz gibi boyadım. Yuvarladığım, rulo yaptığım kartonumu. Boyarken tutkal da kullandım sert olması için.
yosunlar yapıştırdım. Resimden biraz farklılaştı model. Çünkü tam oturtamadım. Yandan görünüşü bu. Bu arada polimer tutkalla yapıştırıyorum. Daha önceki videoyu izleyenler biliyor. Polimer tutkal kuruyunca şeffaflaştığı için bu aşamalarda kesinlikle polimer tutkal kullanıyorum. Yine yetişemedim tabii o kadar hızlı çektiğim için. Vernik attım arkadaşlar. Su bazlı vernik attım. Arkalarına da destek koyuyorum. Onları da peçeteden yaptım. Peçeteyi yuvarladım. İçlerine tabii tutkal sürüp yuvarladım. Aynı dalları yaptığım gibi. Üzerine akrilik boya ve tutkal sürüp tekrar kuşlarımın arkasına destek oluşturdum. Dallarımı da yapıştırıyorum. Ay ne dalı ya. Ay, ben bugün iyi değilim. Yaprağımı yapıştırdım. Ama uzun videolar yapımı çok zor, dublajı çok zor. Bu kadar emeğime inşallah da beğenirsiniz videomu valla. Evet arkadaşlar bitti. Herkese sevgiler, saygılar öpüyorum. Başka projede görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dakika bir kuşlu müzik açacağım burada. Bulmuştum az önce. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.